Herkese selamlar. Excel öğreniyorum serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Bedir. Bu eğitim serisi boyunca Excel'i sıfırdan uygulamalı ve günlük hayattan örneklerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Biliyorum Excel'i ilk açtığımızda karşımıza gelen o sonsuz kutucuklar karmaşık geliyor olabilir. Bu eğitim serisi boyunca bu karmaşıklığı bir yana bırakıp günlük hayattan ve günlük hayattan anlayacağımız ifadelerle Excel'i anlamaya çalışacağız. Bugünkü dersimizde Excel'in arayüzünü öğreneceğiz ilk olarak. Hazırsanız başlayalım. Evet, Excel açtığımızda karşımıza bu şekilde bir pencere gelir. Bu pencerede şu şekilde kutuların bulunduğu alan bizim çalışma alanımızdır. Veri girişleri, tablolar, grafikler vesaire Excel'de yapacağımız tüm çalışmaları biz bu çalışma alanı üzerinde gerçekleştiririz. Buradaki her bir kutu ise hücre olarak ifade edilir. Üst tarafta harf bloklarının olduğunu görebiliyoruz. Bu harf bloklarının her birine sütun denilir ve üzerindeki harfle isimlendirilir. Şu an seçtiğim sütun mesela C sütunu. Şurası ise D sütunu olarak ifade edilir. Sol tarafta ise sayılar yer alıyor. Yine bu bloklara da satır deniliyor. Yine burada bulunan sayıyla ifade edilir. Şu an 3. satırı seçtim. 4. satır, 5. satır şeklinde ifade edilir. Buradaki hücrelerde her biri bulunduğu sütun ve satıra şeklinde bulunduğu sütun ve satıra göre adres denir. Şu an örnek olarak birinci hücreyi seçelim. Hangi sütundayız? A sütundayız. Hangi satırdayız? Birinci satırdayız. O zaman buranın adresi nedir? A1'dir. Bunu da alt kutusunda görebiliriz. Şu kısım alt kutusudur. Burada seçtiğimiz hücrenin adresini görüntüleyebiliyoruz. Farklı bir hücreyi seçelim. Bakın B sütunu 4. satır olduğu için buranın da adresi ne olarak ifade edilmesi gerekiyor? B4. Alt kutusuna baktığımızda bunu B4 olarak görüntüleyebiliyoruz. Alt kutusunun hemen yanında ise formül çubuğu yer alıyor. Formül çubuğu ise üzerinde bulunduğumuz hücrenin içeriğini görüntülememizi sağlar veya içeriğini bu kısımdan değiştirebiliriz. A1 hücresine gelelim. Buraya merhaba yazalım örnek olarak. Bakın. Farklı bir hücreye geldim. Tekrar A1'e tıkladım. Bu hücrenin içeriğini aynı zamanda formül çubuğunda görüntüleyebiliyorum. Buradan değişiklik de yapabiliriz bununla ilgili. Yine eğer hücre içerisinde formül varsa bu formülün içeriğini formül çubuğunda görüntüleyebiliyoruz. Üst kısımda ise şerit yer alıyor. Şeridi aslında bir ustanın takım çantası gibi düşünebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz tüm araçları bu şerit üzerinden bulabilirsiniz. Şerit üzerinde giriş, ekle, çiz, sayfa düzeni, formüller şeklinde birçok sekme yer alır. Giriş sekmesi aslında bizim en çok ihtiyaç duyacağımız araçların bulunduğu sekmedir. Ekle sekmesi grafikler, resimler, şekiller, simgeler ve daha birçok şey ekleyeceğimiz araçların bulunduğu sekmedir. Çiz, sayfa düzeni, formüller gibi sekmeleri de ilerleyen derslerde zaten detaylı olarak görüyor olacağız. Aşağı tarafa inerim. Sol tarafa baktığımızda şurada sayfa 1 şeklinde bir sayfanın yer aldığını görüyoruz. Artıya her tıkladığımızda Excel çalışma kitabımıza yeni bir sayfa eklemiş oluruz. Aslında Excel'i bir defter olarak düşündüğümüzde buradaki her sayfayı da bir yaprak olarak ifade edebiliriz. En sağda ise şöyle bir çubuk yer alıyor. Kaydırma çubuğu. Bu kaydırma çubuğunu sağa doğru çektiğimizde sayfayı yakınlaştırabiliyoruz. Sola doğru çektiğimizde uzaklaştırabiliyoruz. Excel çalışma kitabımıza veya kullandığımız monitörün çözünürlüğüne göre çalışma kitaplarında daha net bir şekilde görmek için bu yakınlaştırma çubuğunu kullanabiliriz. Ben örnek olarak genelde 130 civarında bunu kullanırım. Sizler de kendinize göre bu yakınlaştırma çubuğunu kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bu ders boyunca Excel'in arayüzünü öğrenmeye ve tanımaya çalıştık. Karmaşık formüllere girmeden önce bu arayüzü bilmek, tanımak ve buna alışmak çok önemli. Şimdi sizlerden bir ödev yapmanızı istiyorum. Boş bir Excel açın. İlk sayfaya adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve sevdiğiniz yemek gibi bilgileri yazın. Daha sonra yeni bir sayfaya istediğiniz hücreleri de dolgu rengini değiştirmeye çalışın. Bir sonraki dersimizde
ilk tablomuzu oluşturup veri girişleri yapmaya başlayacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, serinin diğer videolarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Sorularınızı veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtin çünkü hepsini okuyorum. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.